Gökyüzünün kan ağladığı, Fırat Nehri'nin utancından kuruduğu o güne gidiyoruz. Kerbela'ya. Kulaklarınızı kapatın ve sadece ruhunuzla dinleyin. Kızgın kumların üzerinde yükselen o çaresiz hıçkırıkları, kundaktaki bir bebeğin susuzluktan kuruyan, çatlayan dudaklarını ve bir babanın, evladının cansız bedenini kucağına alırken göğe yükselen, arşı titreten o feryadını duyun. Burası Kerbela, sözün bittiği, insanlığın utandığı, kalbi olan her insanın hıçkırıklara boğulduğu o karanlık topraklar. Her şey, Muaviye'nin ölümünden sonra oğlu Yezid'in tahta geçmesiyle başladı. İslam dünyası karanlık bir döneme giriyordu. Peygamber Efendimizin aziz torunu Hazreti Hüseyin, Yezid'in zalim ve haksız halifeliğini kesinlikle tanımadı. Ona biat etmedi. Tam bu sırada Küfe halkından onlarca mektup geldi Hüseyin'e. "Başımıza geç, sana biat edelim, bizi bu zulümden kurtar" diye yalvarıyorlardı. Hazreti Hüseyin, bu davetin samimiyetini görmek için ilk önce öz kuzeni Müslim bin Akil'i Küfe'ye gönderdi. Müslim, Küfe sokaklarında sevgiyle karşılandı ve Hüseyin'e "Durum müsaittir, hemen gel" cevabını içeren o umut dolu mektubu yazıp yolladı. Bu mektubu alan Hazreti Hüseyin, ailesini ve sevdiklerini yanına alarak yola çıktı. Ancak Küfe'de işler bir anda tersine dönmüştü. Yezid'in acımasız valisi Müslim'i yakalatıp kalleşçe şehit etmiş, Küfe halkını ise korku ve altınla satın almıştı. Dün bağlılık yemini edenler, bugün Hüseyin'i yapayalnız bırakmıştı. Hazreti Hüseyin yoldayken acı durumu öğrendi ama artık çok geçti. Etrafı, Yezid'in gönderdiği binlerce kişilik acımasız bir ordu tarafından Kerbela denilen o kızgın çölün ortasında kuşatılmıştı. Takvimler, Hicri 61 yılının Muharrem ayını gösteriyordu. Peygamber Efendimizin dünyanın iki reyhanı dediği, öpmeye kıyamadığı aziz torunu Hazreti Hüseyin, yanında 72 canla, kadınlarla ve küçücük çocuklarla birlikte o kızgın kumların üzerinde bir damla suya hasret bırakıldı. Bir damla su için yalvaran çocukların sesleri yükseliyordu çadırlardan. Bu hikaye, bir tarafta saltanat için her şeyi yakmaya hazır olan Yezid'in kapkaranlık zulmü, diğer tarafta ise babası Hazreti Ali'den aldığı asaletle, ihanete ve haksızlığa karşı canı pahasına boyun eğmeyen Hazreti Hüseyin'in o şerefli, o yalnız ve mahzun duruşudur. Şimdi kalbinizi ve ruhunuzu hazırlayın. Çünkü İslam tarihinin en büyük acısına, yürekleri parça parça eden o 10 günlük susuz ablukaya doğru gözyaşlarıyla dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Muharrem ayının birinden itibaren çember daralıyordu. Yezid'in komutanı Ömer bin Saad, acımasız bir emir verdi. Hazreti Hüseyin ve yanındakilerin Fırat Nehri'ne ulaşması kesinlikle engellenecek. Gözün alabildiğine uzanan o koskoca nehir, vahşi hayvanlara, kuşlara, hatta düşman askerlerine serbestti. Ama peygamberin soyuna, o temiz aileye bir damla su bile yasaktı. Çölün sıcağı 40-50 dereceyi buluyordu. Günler geçtikçe çadırlardan ağlama sesleri yükselmeye başladı. Çocuklar susuzluktan kırılıyordu. Hazreti Hüseyin'in kız kardeşi Hazreti Zeynep, çadırları geziyor, çocukların kuruyan dudaklarını nemlendirmek için çırpınıyordu ama nafile. Su bitmişti, kuyular kurumuştu. Hazreti Hüseyin'in kardeşi, o yiğitler yiğidi Abbas, çocukların feryatlarına daha fazla dayanamadı. Eline bir kırbağa aldı, atını Fırat'a doğru sürdü. Karşısına çıkan yüzlerce askereri yararak nehre ulaştı. Kırbasını suyla doldurdu. Kendisi de günlerdir susuzdu, tam suyu ağzına götürecekti ki durdu. Hüseyin ve çocukları susuzluktan kavrulurken, "Ben bu suyu nasıl içerim?" dedi ve suyu yere döktü. İşte fedakarlık buydu. Abbas geri dönerken düşman askerleri etrafını sardı. Önce sağ kolunu kestiler, kırbayı sol eline aldı. Sol kolunu kestiler, kırbayı dişleriyle tuttu. Son bir okla kırba delindi, su kuma aktı. Abbas'ın canı oracıkta, çölün kumlarına karıştı. Çadırlardan yükselen feryat artık arşa ulaşıyordu. 9 Muharrem gecesi, Kerbela'da ölüm sessizliği vardı. Hazreti Hüseyin yanındaki dostlarına döndü ve dedi ki, "Yezid'in ordusu sadece beni istiyor.
Gece karardığında hepiniz gidin, kendinizi kurtarın. Hakkım size helaldir. Ama o yiğitler ağlayarak cevap verdi. Seni bırakıp gidersek, peygamberin yüzüne nasıl bakarız? Senin önünde ölmeyi, 1000 defa dirilip yine ölmeyi tercih ederiz. O gece çadırlardan sadece dua ve Kur'an sesleri yükseldi. Ertesi gün ölüm günüydü. 10 Muharrem sabahı, Aşure günü. Savaş kaçınılmazdı. 72 kişi, 30.000 kişilik devasa bir orduya karşı. Hazreti Hüseyin'in dostları, yeğenleri, evlatları teker teker toprağa düşüyordu. Sırada 6 aylık küçücük bir bebek vardı. Ali Asgar, susuzluktan dili damağına yapışmış, nefes alamaz hale gelmişti. Hazreti Hüseyin, o küçücük bebeği kucağına aldı. Düşman ordusunun karşısına çıktı. Bebeği gökyüzüne doğru kaldırarak haykırdı. Ey insanlar! Benimle savaşmak istiyorsunuz. Anladım. Ama bu masum bebeğin suçu ne? Ona bir damla su verin. Bakın susuzluktan ölüyor. Ordu içindeki bazı askerler ağlamaya başladı. Vicdanlar sızlamıştı. Bunu gören acımasız komutan Şemr, okucu Harmel'ye emir verdi. Hüseyin'in sözünü kes. Harmel yayın gerdi. 3 çatallı, zehirli koca bir oku bıraktı. 6 aylık Ali Asgar'ın küçücük boynuna saplandı. Bebek, babasının kucağında çırpına çırpına can verdi. Hazreti Hüseyin, eline dolanan evladının kanını gökyüzüne savurdu ve ''Ya Rabbi, bu acı bana hafif geliyor çünkü sen görüyorsun.'' diyerek hıçkıra hıçkıra ağladı. Artık Hazreti Hüseyin yapayalnız kalmıştı. Yanındaki tüm yiğitler, evlatları, kardeşleri şehit olmuştu. Üzerinde onlarca kılıç yarası vardı. Ayakta duracak dermanı kalmamıştı. Atı üzerinde çadırların önüne geldi. Kız kardeşi Zeynep'e, hanımlara ve geride kalan yetim çocuklara son kez baktı. Onlarla helalleşti. Bu, dünya tarihinin en acıklı vedasıydı. Çocuklar babalarına gitme diye ağlıyordu. Hüseyin atını meydana sürdü. Yaralı bedenine rağmen çarpışıyordu ama artık vakit dolmuştu. Bir mızrak darbesiyle atından yere düştü. İslam peygamberinin öptüğü o mübarek beden, Kerbela'nın kızgın kumlarına serildi. Kimse ona son darbeyi vurmaya cesaret edemiyordu. Herkeste bir korku vardı. En sonunda gözü dönmüş hain Şemr, elinde yalın kılıçla öne çıktı. Hazreti Hüseyin'in göğsüne oturdu. Hüseyin gözlerini açtı, Şemr'e baktı ve ''Bugün günlerden ne?'' diye sordu. ''Cuma'' dedi Şemr. ''Peki vakit ne?'' dedi. ''Asır vakti'' dedi Şemr. Hazreti Hüseyin son nefesinde dua ediyordu. ''Allah'ım ümmeti bağışla.'' Ve o kanlı kılıç kalktı. İslam peygamber koklamaya kıyamadığı, sırtına bindirip secdeyi uzattığı o mübarek baş gövdesinden ayrıldı. O an gökyüzü simsiyah oldu, çöl fırtınası başladı. Ağlıyordu. Hüseyin şehit olmuştu. Zulüm, cinayetle bitmedi. Yezid'in ordusu çadırlara saldırdı. Yetim çocukların boynundaki takıları, kadınların başörtülerini zorla aldılar. Çadırları ateşe verdiler. Hazreti Hüseyin'in mübarek bedeni üzerinde at koşturup kemiklerini parça parça ettiler. Şehitlerin başlarını mızrakların ucuna takıp Şam sokaklarında gezdirdiler. Geride hasta yatağındaki İmam Zeynel Abidin ve acıların kadını Hazreti Zeynep kalmıştı. Zeynep, mızrağın ucundaki kardeşinin başını gördüğünde öyle bir ağıt yaktı ki, düşman askerleri bile hıçkıra hıçkıra ağlamak zorunda kaldı. Kerbela, insanlığın bittiği yerdi. Ama aynı zamanda şerefin ve adaletin ölümsüzleştiği yerdi. Aradan 1400 yıldan fazla zaman geçti. Ama Kerbela'nın acısı, yüreklerdeki o yangın ilk günkü gibi taze. Ah Hüseyin, canım Hüseyin, susuz kaldın, şehit düştün. Her Muharrem ayında, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan hala Hüseyin için, Ali Asgar için, Abbas için gözyaşı döküyor. Çünkü Hüseyin ölmedi. O, adaletin, mazlumun ve onurun adı olarak kalbimizde yaşıyor. Onu katledenlerse tarihin karanlık sayfalarında lanetle anılıyor. Selam olsun Kerbela şehitlerine.
Selam olsun peygamberin ehli beyti üzerine. Aman Hüseyin, Fırat akardı, su vardı, ama Hüseyin'e bir yudum vermediler. Çöller sustu o gün, gökler ağladı. Bir Hüseyin kaldı Kerbela'da. Ali Asgar susuz kaldı, anasının gözleri yaşla doldu. Aman Hüseyin, yüreğim yanar. Aman Hüseyin, gözüm dolar. Kerbela, Kerbela, dinmez bu yara. Zeynep ana baktı yanan çadırlara, sabır düştü dillere, matem kaldı canlara. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, dar gecelere, ya Hüseyin, ya Hüseyin, dinmez acım gönüllerde.